Selam, merhaba. Bilinçaltımız bize ihanet mi ediyor? Farkında olmadan yaptığımız 7 şeyden bahsetmek istiyorum. Farkında olmadan yaptığımız deyince direkt aklımıza gelen şey bilinçaltımız. Bilinçaltı kavramından ilk bahseden kişi Freud. Freud'a göre zihin 3 katmandan oluşuyor. Bilinç, bilinç öncesi ve bilinçaltı olarak. Bilinç şu an içinde bulunduğumuz ve farkında olduğumuz zamanı temsil ediyor. Bilinç öncesi dediğimiz kavram bilinçli olmadan da olsa ezberleyebileceğimiz, öğrenebileceğimiz şeylerden bahsediyor. Örneğin bir telefon numarası. Bilinçaltı dediğimiz kavram ise Freud'a göre travmalar, bastırılmış arzular ve toplumsal normlar çerçevesinde şekillenen, farkında olmadığımız ancak davranış, duygu ve düşüncelerimize yansıyan şeylerdir. Kısaca bir bilinçaltı tanımından sonra farkında olmadan yaptığımız 7 şeye geçiyorum. Birinci madde, kendi kendini sabote etmek. Bilinçaltımız geçmişte yaşadığımız başarısızlıklara ya da travmalara dayanarak bizi tekrardan hatalara sürükleyebilir. Örneğin geçmişte bir iş kurmaya çalışmış fakat bunu başaramamış birisi. Önüne başka fırsatlar gelmeye devam etse de ben zaten bir kere başarısız oldum, bir daha yaparsam kesin başarısız olurum diye düşünüp gelen fırsatları engelleyip başarısının önüne ketleyebilir. İkinci madde, toksik ilişkiler yaşamak. Çocuklukta yaşanmış olan sevgisiz bir bağ, yetişkinlikte toksik ilişkiler kurmamıza neden olabilir. Bunu siz de kendinize gözlemliyor olabilirsiniz. Hayatınıza şimdiye kadar girmiş olan insanların şikayet ettiğiniz taraflarına baktığınız zaman benzerlik gösteriyor olma ihtimalleri yüksek. Evet, belki o kişinin o davranışından rahatsızsınız. Çoğu ilişkinizde de hep aynı davranışları olan insanları seçiyorsunuz. Çünkü sizin hoşlanmasanız bile bildiğiniz davranışı seçmeniz, hiç bilmediğiniz bir davranışı seçmenizden çok daha kolay olacaktır. 3. Olumsuz kalıpları tekrar etmek. Bilinçaltımız biz farkında olmadan çevremizde yaşanan olumsuz olayları ve düşünceleri kaydeder. Ve bunlar da bizim bilincimize işleyip davranışlarımızı etkilerler. Örneğin aile içinde çok konuşulan ne olabilir? Zengin olmak kötüdür. Düzenli aralıklarla çevrenizde zengin olmak kötüdür, İşte zenginler iyi değillerdir diye sürekli olumsuz düşüncelere maruz kaldığınız zaman siz de kendiniz için zengin olmanın kötü olduğunu düşünüp yetişkinliğe geldiğiniz zaman finansal başarınızı farkında olmadan engelleyebilirsiniz. Bununla biraz alakalı 1984'te çoğumuzun bilip okuduğu bir kitap vardı. Bir distopya kitabı. Orada şundan bahsediyordu. Sanırım Büyük Birader'di. Otorite kurmaya çalışıyordu. Bunu yapmak için de insanların maruz kalabileceği görsel ve işitsel uyarıcılar yerleştiriyordu her yere. Ve insanlar bir zaman sonra doğru mu yanlış mı diye düşünmeden artık o uyarılar ne söylüyorsa ya da ne gösteriyorsa onları yapıyorlardı. Bu olumsuz kalıpları tekrar etmek de aslında bizim içten içe düşündüğümüz ve evet bu doğru, o yüzden ben böyle düşünüyorum dediğimiz şeyler değil. Sıklıkla maruz kaldığımız için doğrusunu ya da yanlışını hiç sorgulamadan direkt olarak bilincimize yerleştirdiğimiz şeyler. 4. Prokrastinasyon yani erteleme. Hepimizin içinde korku ve mükemmelliyetçilik duyguları var. Ama bu duygular arttığı zaman şu psikolojiye girebiliriz. İnsan ne zaman başarısız olmaz? Hiçbir şey yapmadığı zaman. Yani o yüzden ben kendimi hiç riske atmayayım ya mükemmel olmazsa. Böylece hayatımıza koymuş olduğumuz büyük hedeflere ulaşmak konusunda hem bahaneler üretebilir hem de kendimizi bu bahanelerle engelleyebiliriz. Diyelim ki bir hedef koydunuz kendinize ve o hedef için çalışmaya başlayacaksınız. Şunu bile bahane edebilirsiniz. Normalde 8'de kalkmam gerekiyordu ama 9'da kalktım. Şimdi çok iyi olmaz. Yarın 8'de kalkınca bakmaya başlayayım ben buna. Yani bu tür aslında hiç de mantıklı olmayan bahanelerle yapmak istediğimiz işi sürekli olarak erteleyebiliriz. 5. Kıskançlık ve yargılama. Başkalarını kıskanmamız ve yargılamamız bastırılmış güvensizlikten kaynaklanıyor olabilir. Küçükken sizi çalışma konusunda motive etmeyen bir ailenin içindeyseniz, hevesli hevesli gidip ebeveynlerinizin yanına ben şunu yapmak istiyorum dediğinizde sizin istediğiniz, tatmin olabileceğiniz bir reaksiyon alamadıysanız bu yaşantılar bir araya gelip sizi özgüvensiz biri haline getirmiş olabilir. Böyle olduğu zaman da sizin yapmak istediğiniz ama yapmaya cesaret edemediğiniz, çünkü küçük düşmekten, yanlış yapmaktan, başarısız olmaktan korktuğunuz şeyleri başka insanların yaptığını gördüğünüz zaman içten içe bir kıskanabilirsiniz. Bir yandan da yapmış ama bak şurası eğri olmuş ya da yapmış da işte ben onun biliyorum nasıl yapabildiğini bunları gibi yargılarda bulunabilirsiniz. 6. Savunma mekanizmaları. Bilinçaltımız bizi kötü şekilde yansıtabilecek konularda kendimizi korumak için savunma mekanizmaları geliştirebilir. Çünkü insan için en önemli olan şey kendi benliğidir. Bazı savunma mekanizmaları insan için gayet faydalıdır. Fakat tabii ki bütün savunma mekanizmaları ve tatlış olmuyorlar. Örneğin bir başarısızlık durumumuzda başarısızlığımızla alakalı yalanlar uydurmak, kendimize değil de karşımızdakine suç atmak. Bu davranış bilincimizi koruma çabasındandır. Mesela uzun zamandır evli olup yeni boşanmış bir çifti düşünelim. Boşandıktan sonra kişi zaten hiç evlenmemiş, karşısındaki insanı hiç sevmemiş, hiç problem değilmiş, gayet günlük hayatına devam edebiliyormuş gibi davranırsa yaşaması gereken olumsuz duyguları bastırmış olacaktır. Ve evet
o anı kurtarıyor olabilir kişi. Fakat bu davranış ileriki yaşantısında fiziksel ya da psikolojik olarak çok daha büyük sıkıntılara neden olabilir. 7. Duygusal tetikleyicilerle hareket etmek. Bilinçaltımız biz fark etmeden bazı durumları, kişileri, kokuları belleğine kaydeder. Eğer o kaydettiği zamanki yaşadığınız olay olumsuz bir olaysa ve bilinçaltımız o olumsuz yaşantıyı hatırlatabilecek herhangi bir şey bulduğunda bunu bir tehdit olarak algılar ve siz de istemediğiniz davranışlar sergileyebilirsiniz. Örneğin çocukken fikirlerinizin fazlaca eleştirildiği bir ailedeyseniz ve belki sosyal çevrenizde arkadaşlarınız sizi küçümsüyorlarsa bu siz fark etmeden belleğinize olumsuz bir yaşam olayı olarak kaydedilir. Sonraki yaşantınızda ise örneğin patronunuz size çalışırken bir uyarıda bulundu ya da arkadaş çevrenizde söylediğiniz bir fikir eleştirildi. Siz istemeden de olsa normalde vermeniz gereken tepkiden çok daha üstte bir tepki verebilirsiniz. Tabii ki bilinçaltımızın bize hükmediyor olması çok korkunç bir şey. Peki onunla savaşabilir miyiz? Onunla savaşmaktan ziyade onu tanıyıp onu fark etmemiz gerekir. Ancak o zaman bilinçaltımızla iyi bir diyalog kurup bizim hayatımıza bu kadar çok yön vermesine engel olabiliriz. Bununla alakalı çokça egzersiz ve testler var. Dilerseniz başka bir videoda o konu hakkında konuşabiliriz diyorum ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.